Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu yandan düğmeli çok şık hırka modelimin anlatımını yapmak istiyorum. Hırkam 2-3 yaş arası için uygun. Hırkamın ölçüleri, beden genişliğimiz, koltuk altından ölçtüğümüzde beden genişliğimiz 30 santim. Beden boyumuz, omuz hizasından etek ucuna 35 santim. Kol boyumuz da yine omuz hizasından kol ucuna 34 santim kadar. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Örgülerinizde ölçü alırken, boyunu ölçerken daima şu omuzun başladığı kısımdan, yani lastik kısmından değil de şu kısımdan, omuzun başladığı kısımdan başlayarak vizuranızı buradan tutarak ölçüm yaparsanız daha doğru ölçüler elde etmiş olursunuz. Hırkamız yakadan başlayarak tek parça halinde örülen bir model. Hem yapılışı çok kolay hem de gayet şık duran bir model. Sadece ön parçada modelimiz var. Diğer kollarda ve arkada düz örgü olarak öreceğiz. Şöyle arka kısmını da hemen sizlere göstermek istiyorum. Arka kısmı bu şekilde. Ön parçada kullanmış olduğum modelimi bundan önceki bir videomda anlattım arkadaşlar. Modeli orada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Örerken yine ben burada yine kısaca yapılışını göstereceğim. Ama daha detaylı bir şekilde görmek istiyorum. Bu hırkaya bir ön çalışma olsun İsterseniz öncelikle o videomu izlemenizde fayda var arkadaşlar. Malzeme bilgisine geçecek olursak hırkamda yaklaşık 2 adet kartopu baby one kullandım. İkinci yumağımdan şöyle bir parça artmış oldu arkadaşlar. Yani 1,5'tan biraz fazla ip kullanmış oldum. Küçük bir parça arttı. İpim kartopu baby one 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özellikli, yani tüylenmeye karşı dirençli bir ip. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk numarası K1467. Hırkamı örerken 3,5 numara şiş kullandım. 6 tane de düğme gerekiyor hırkamız için. Tabi bütün örgülerinizi örerken elinizde tığınızın, makasınızın, örgü ya da etamin iğnenizin bu dikişleri yapmak için olmasında fayda var. Yine aynı şekilde örgü işaretleyicileri ya da ayraçları gibi aparatlar da elinizin altında bulunursa örgülerinizde size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi hazırsanız hemen hırkamızın yapılışına başlayalım. Öncelikle şişimize 91 ilmek atarak bir ters bir düz lastik olarak örelim. Hırkamızın yaka kısmını oluşturalım. Lastiğimizin 7. sırasında ön yüzün sıra sonuna geldiğimizde ilk iliğimizi burada açalım. Devamında 20 veya 22 sıra arayla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Ben bu hırkamda klasik bir ters bir düz lastiğe alternatif olan farklı bir teknik kullandım arkadaşlar. Burada kullandığım lastik tekniğinin dış taraftan görüntüsü yine bu şekilde. İç taraftan görüntüsü ise bu şekilde. Bu lastik tekniğini yine kanalımda anlattım. O videonun linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan dilerseniz bu tekniği izleyip bunu tercih edebilirsiniz. Ya da klasik bir ters bir düz lastiği kullanarak da örebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bir de bu ön tarafta kullanmış olduğum modelimin de yine linkini daha önce açıklamasını yaptım. Kanalımda detaylı bir şekilde bu modeli anlattım. O videonun linkini de yine bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz öncelikle oradan modelimi izleyebilirsiniz. Son olarak şu alt kısımdaki ayrıntıdan da bahsetmek istiyorum. Burada farklı bir işlem yapmadım arkadaşlar. Ön parçada kullandığım modelim biraz kendini toplayan bir model. Bu yüzden de böyle kendiliğinden bu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. Evet, şimdi
91 ilmeğimizi atalım. 10 sıra lastiğimizi ördükten sonra robamıza başlayacağız. Ayrımlarımızı yaparak ilk sırada ön parçada modelimizi oluşturarak devam edeceğiz. Örgüme 91 ilmekle başlayarak 10 sıra bir ters bir düz lastik örüp yaka kısmını tamamladım. Lastiğimin 7. sırasında ilk iliğimi de açtım. Bundan sonra 22 sıra arayla iliklerimi açmaya devam edeceğim. Şimdi şunun üzerinden ben size bundan sonraki kısmı anlatmak istiyorum. 10 sıra bir ters bir düz lastiğimizi ördükten sonra robamızın ilk sırasında bu şekilde ayrım yapacağız. Bu sırada hem ayrımlarımızı oluşturmaya başlayacağız hem de ön parçada modelimizi kurmaya başlayacağız. Klasik yani önden düğmeli modellerden farklı olarak bu yandan düğmeli hırkamızda farklı bir artış, şu kısımlarda farklı bir artış olacak. Burada gördüğünüz sıralamayı takip edeceğiz. Bu kenarlara denk gelecek olan 7 ilmekler lastik olarak bir ters bir düz lastik olarak patları oluşturmak üzere devam edecek. Bu lastiklerin hemen yanında bir ilmek artış yapacağız. Burada örgünün sıranın başında ve sıranın sonunda. Diğer kısımlarda şu bir sayısını gördüğünüz yerlerde yine klasik önden düğmeli modellerde olduğu gibi artış yerindeki bir ilmeğin kenarlarından 2 ilmek artış yaparak ilerleyeceğiz. Evet, şimdi sıramın başındayım. 7 ilmek patımı ördüm. 7 ilmek patımdan sonra hemen burada yazdığım gibi bir ilmek artış yapmam gerekiyor. Gizli artırma yaparak, düz örgüde gizli artırma tekniğini kullanarak artışlarımı yapacağım. Şimdi önümdeki ilmeğin sağında bir artış yapmam gerekiyor. Bir ilmeğin sağında artış yaparken onun yanındaki şu ipi kullanıyoruz. Aynı şekilde solundan artış yaparken bu kısımdaki şu ilmeği, şuradaki ipi kullanıyoruz. İlmeğimin sağından artış yaparken sol şişimle buradaki ipin altından bu şekilde şişimi geçiriyorum. Eğer bu ilmeği buradan bu şekilde örersem burada büyük bir delik oluşacaktır. Ama gizli artırma yapacağım. Delik oluşmasını istemiyorum. O yüzden bu ilmeği örerken çaprazlama alarak öreceğim. Yani ilmeğimi buradan değil de şuradan. İlmeğimi şuradan batarak aldığımda, ördüğümde burada bir delik oluşmasını engellemiş oluyorum. Ve örmeye başlıyorum. Şu an kol parçamı örüyorum. Kol için 12 ilmek 2 düz öreceğim. ...12 ilmek kol için ördüm. Şimdi bundan sonra 27 ilmek arkaya geçeceğim. Ama geçmeden önce burada yine bir ilmeğin kenarlarından 2 ilmek artış yapacağım. Söylediğim gibi şurada önümüzdeki ilmeğin iki tarafındaki şu ipi ve şuradaki şu ipi kullanarak artışlarımızı yapacağız. İlmeğimizin sağından artırma yaparken sol şişimizi bu şekilde ilmeğimizin altından geçiriyoruz ve ilmeğimizi bu şekilde çaprazlama örerek burada bir delik olmasını engelleyerek örüyoruz. Arada kalan bir ilmeğimi örüyorum. İlmeğimin solundan, sol kısımdan artış yaparken bu ilmeğimi bu sefer buradan bu şekilde değil de tersine şöyle şişimin üzerine alarak örüyorum. Yine aynı şekilde buradan örersem burada büyük bir delik oluşacaktır. Bunu engellemek için ilmeğimi çaprazlama olarak alıyorum ve şu ilmeğimin şu kısmından şuradan örüyorum ki burada gizli bir artış yapmış oluyorum. Şimdi 27 ilmek arka parça için örüp geliyorum. Arka parça için 27 ilmek örüp geldim. Şimdi bir sonraki ayrım yerindeyim ya da artırma yerindeyim. Yine aynı şekilde önümdeki ilmeğin iki tarafındaki ilmekleri alarak, ipleri alarak artışlarımı yapacağım. İlmeğimin sağında artış yaparken bir kez daha göstermek istiyorum. Bu şekilde
ilmeğimi şişimi ilmeğimin altından, ipimin altından geçiriyorum ve çaprazlama olarak böyle örüyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Sol kısımda ilmeğimin solundan artış yaparken bu defa şişimi bu şekilde ilmeğimin altından değil de şöyle üstten alta doğru değil de tersine alttan üste doğru bu şekilde ilmeğimi alıyorum ve ilmeğimi yine bu şekilde çaprazlama olarak örüyorum ki burada bir delik oluşmasın ve kolum için 12 ilmek daha örüyorum. Bir sonraki kol için 12 ilmek örüyorum. On iki ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 12 ilmeğimi ördükten sonra yine bir artış yerine geldim. Bundan sonra ön parçama başlayacağım ve ön parçamda modelimi kurmaya başlayacağım. Önümdeki ilmeğin aynı şekilde yanlarındaki ipleri kullanarak artışlarımı yapıyorum. İlmeğimin sağında arttırma yaparken şişimi ilmeğimin altından geçirerek ilmeğimi böyle çaprazlama alarak örüyorum. Arada kalan bir ilmeğimi örüyorum. Sol kısımda artış yaparken de artık ilmeğim bu şekilde alttan üste doğru değil de şöyle üstten alta doğru değil de alttan üste doğru alıyorum. Yine ilmeğimi çaprazlama olarak şu şekilde örüyorum. Son artışımı da tamamladım ve ön parçaya gelmiş oldum. Şimdi ön parça için şişimde 23 ilmek var. Bir de sonda kalan pat için 7 ilmek var. Buradaki 23 ilmekle model kurulumuna başlıyorum. Modelimin anlatımını bu videoya bir ön çalışma, bir ön hazırlık olarak bir önceki videoda yayınladım. Detaylı anlatımını orada bulabilirsiniz. Burada da yine ben ilk sıralarda anlatarak devam edeceğim. Modelimi oluşturmak için öncelikle ipimi öne alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi sağ şişime örmeden alıyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Bu döngüyü takip edeceğiz. Yani ipimizi öne alarak 3 ilmek sağ şişimize örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya alıp bir tane düz örüyoruz. 23 ilmeğim bitene kadar bu döngüyü takip ederek örüp geliyorum. 23 ilmeğimi modelimi uygulayarak örerek geldim. Sırada sonda 7 ilmek pat için olan ilmeklerim kaldı. Pata geçerken burada anlatımını yaptığım gibi yine bir ilmek artış yapacağız. Bu seferki ilmek artışımızı sola doğru yapacağız. Başlangıçta sıra başındayken sağa doğru yapmıştık bu artışı. Burada sola doğru yapacağız. Sola doğru artış yapacağımız için şimdi sol şişimizi şuradaki ilmeğimizin hemen yanındaki ipin altından geçiriyorum. Alttan üste doğru ilmeğimi alıyorum ve bu şekilde çaprazlama alarak ilmeğimi örüyorum. Ve sıradaki pat için olan 7 ilmeğimi bir ters bir düz lastik olarak örüyorum. Kenarlardaki 7 ilmekler patlar için dediğim gibi daima lastik olarak bir ters bir düz lastik olarak devam edecek. Burada ilk ilmeğimi 7. sıramda açtım. Bundan sonra dediğim gibi 22 sıra arayla ilmeklerimi devam ettireceğim. Bu sıramı tamamlayacağım. Ters sıramı da herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüp geleceğim. Sadece kenarlar 7 ilmekler lastik, arada kalan ilmekler ters olarak örüp ters sıramı da örüp robama devam edeceğim. Robamızın artış yerlerine isterseniz birer ayraç takarak, işaretleyici takarak biraz daha bu ilk sıralarda en azından ayrım yerleri ortaya çıkana kadar ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde robamızı artıracağız ve ön kısımda modelimizi uygulamaya devam edeceğiz.
Şimdi ben bundan sonraki ters sıramı öreceğim. Tekrar modelimin olduğu ön parçaya kadar gelip sıra başından devam edeceğim. Bir sonraki sıramda ön parçamın başına geldim. Artışlarımı yaparak bu sırada da robama devam ettim. Bu artış yerlerin olduğu hemen burada arada kalan bir ilmeklerin önüne ayraçlarımı taktım. Bu şekilde ayraçlarla bir süre en azından ilerlemenizi öneririm. Çünkü gerçekten takibi öbür türlü zor olabilir. Şimdi bu kısımda koldan sonraki hemen ilk şuradaki artışımı yaptım ve ön parçama geçiyorum. Aslında bu sıra ön parçanın bu ikinci sırası, yani ikinci düz sırası birinci sıranın tekrarı olacak. Aynı hizada bu iplerimizi önde bırakarak 3 ilmekleri örmeden almaya devam edeceğiz bu sırada. Önümüzde bir tane düz ilmek var. Onu örüyoruz ve ipimizi yine aynı şekilde öne alıyoruz. Daha önce örmeden aldığımız 3 ilmekleri tekrar bir kez daha örmeden sağ şişimize alıp ipimizi önden yine arkaya doğru geçirip bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar 3 ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz ve bir ilmek düz örüyoruz. Bu sıramızı da aynen bu şekilde tamamlayarak ilerleyeceğiz. Yine sonda şurada ön parçamız bitip de 7 ilmeğe, sondaki pat kısmındaki 7 ilmeğe geçmeden önce burada yine bir artış daha yapacağız ve sıramızı tamamlayacağız. Ters sıramızı da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğiz. Tabi patlar, lastikler hariç. Ve bir sonraki düz sıramızın başına kadar ilerleyip yine bu kısma geliyoruz. Tekrar ön parçamın başına geldim. Şimdi buradaki bir ilmeğin kenarındaki son artışımı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve daha önce örmeden almış olduğum 3 ilmeğin başına geldim. Buradaki 3 ilmeğin ilkini düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak öreceğim. Ama örerken şu daha önce önde bırakmış olduğum ipleri bu şekilde şuradan şişimi iplerimin altından geçireceğim. İlmeğimin de içinden geçirip ilmeğimi bu şekilde örüp tekrar şu kısımdan şişimi çıkartacağım. Ve böylece daha önce bırakmış olduğum ipleri bu şekilde bu ilmekte toplamış olacağım. Arada 3 ilmek düz olarak öreceğim. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Önümdeki ilmeği bu şekilde alttaki iplerimi, şişimi onların altından geçirip topluyorum. Ve onlarla birlikte önümdeki ilmeği örmüş oluyorum. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Bu sıramızda bu sıralamayı takip ederek, bu döngüyü takip ederek bitirelim. Sıramızın sonunda pat kısmına geçerken şuradaki son artışımızı, bir ilmek artışımızı yapmayı da unutmayalım. Ters sıramı da örüp tekrar artışlarımızla devam ederek robamızda ilerleyip düz sıramızın bir sonraki sırasına, düz parçamızın bir sonraki sırasına gelelim. Tekrar ön parçamın başına geldim. Şimdi bu sırada modelimi kaydırarak uygulamaya devam edeceğim. Şu ana kadar yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım ama bu defa kaydırarak uygulayacağım. Bu arada bu arttırma yaptığımız yerlerimiz de ortaya çıkmaya başladı. Şöyle görüntülerini paylaşmak istiyorum bu şekilde. Başta da arkadaşlar şöyle burada bir ilmek artışı yaptığımız yerlerde bu kısım bu şekilde gözüküyor. Şimdi modelimizin dediğim gibi tekrar edeceğiz ama bu defa kaydırarak yapacağız. Şimdi bu defa şu aralarda kalan üçer ilmeklerin önünde ip bırakarak bunları örmeden alarak devam edeceğiz. Artırmalar sayesinde burada da fazladan ilmek kazanmış olduk. Şu ilmek bizim arala öreceğimiz birer tane düz ilmek olacağı için onun yanındaki 3 ilmeği baz alıyorum. O yüzden onun önünde kalan bir ilmeği daha düz olarak örüyorum. Ve ipimi öne alıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi şişimin üzerinde kaydırıyorum. İpimi tekrar arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. Yani tam olarak başta yaptığımız döngüye tekrar dönmüş olduk. 3 ilmeği düz al,
ipimi önden geçir ve tekrar bir ilmeği düz örme şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Şu ana kadar yaptığımız işlemleri bir de bu hizada devam ederek modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu tekrar aynı işlemi yapıp bitirdiğimizde, yani bu 3 düz sırada modelimizi tamamladığımızda bu sefer tekrar bir önceki hizaya dönüş yapacağız. Yani tekrar bu hizada modelimizi kurmaya, yani bir bu hizada bir bu hizada olacak şekilde sürekli yer değiştirerek modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Söylediğim gibi bir önceki videomda model anlatımı detaylı bir şekilde mevcut. O videoya da göz atabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde modelimi kurmaya devam ederek artışlarımı yaparak bir süre daha robamda ilerleyip robamı istediğim genişliğe getirip geliyorum. Hırkamın roba kısmını tamamladım arkadaşlar. İstediğim genişliğe gelene kadar toplamda 21 defa artırma yaptım. Şimdi öncelikle kolları öreceğim. Sonrasında bedene devam edeceğim. Şu an şurada ilk kolumun olduğu sıra başındayım. Sıra başından örmeye başlıyorum. Son bir defa burada kollarımı örerken artırmalar yapacağım. Kolumun biraz daha genişlemesi için 2 ilmek daha yanlarda kazanmak için yapacağım bunu. Sıra başından örmeye başlıyorum. Yine 7 ilmekten sonra bir defa burada artış yapıp ilerliyorum. Kolumun sonuna kadar örüyorum. Bu kısma ilk artırma yerine geldiğimde yine burada artırmamı yapıyorum. Ve burada şu artırma yerinin ortasına kalan bir ilmeği bırakıp, yani onu beden için bırakıp onu örmeden bu kısımdan geri dönüp kolumu örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar ters sıramda devam ediyorum. Şurada 7 ilmek, sonda kalan 7 ilmeğe kadar örüyorum. O kısma kadar tamamlayıp geliyoruz. Ters sıramı örüp sonda 7 ilmek kalana kadar devam ettim. Bu kısımdan geri dönüş yaparak kolumu örmeye devam edeceğim. Sonda kalan 7 ilmeğim bedene dahil olacak. O yüzden böyle bir çengelli iğneye taktım. Sizin de elinizde bu şekilde bir aparat varsa kullanabilirsiniz. Şişinizin üzerinde de kalabilir bu kısım. Ama bu şekilde yapmak daha kolay örmenizi sağlayacaktır. Şimdi kolumuzu bu kısımda örmeye başlıyoruz. Her şuradan geri dönüş yaparak kolda ilerlemeye devam edeceğiz. Eksiltmeler yaparak ilerleyeceğiz kolumuzda. Her 20 sırada bir eksiltme yapacağız. Yani 10 defa gidip geldikten sonra ilk eksiltmemizi yapacağız. Şimdi dediğim gibi 20 sıra örelim. 10 defa gidip gelme yapalım. Sonrasında ilk eksiltmemizi yapıp devam edelim. Kolumu toplamda 20 sıra ördüm. Şimdi ilk eksiltmelerimi yapacağım kol kenarlarında. Düz örgülerimizde kol kenarlarında eksiltme yaparken baştaki ve sondaki ikişer ilmekleri örüyoruz. Yanındaki 3. ve 4. ilmekleri birlikte alarak kesiyoruz. Bu şekilde yapmamızın sebebi dikiş yaptığımız zaman muntazam bir görüntü elde etmek. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Sıradaki 3. ve 4. ilmeklerimi kenara doğru bakacak şekilde, sağa doğru bakacak şekilde keseceğim. Sağa doğru kesme yaparken ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak kesiyorum. Sağa doğru bakacak şekilde kesim yapmış oluyorum. Ortada kalan ilmeklerimi örüyorum. Sonda 4 ilmek kalana kadar örüp geliyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Yine kesme işlemi tekrar edeceğim ama bu defa sola doğru bakacak şekilde kesme yapacağım. Sola doğru keserken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek böyle sola doğru bakacak şekilde kesim işlemimi yapmış oluyorum. Ve sondaki 2 ilmeğimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Kesim işlemimizi bu şekilde yapacağız kollarda arkadaşlar. Her 20 sırada bir kesim yaparak, eksiltmeler yaparak kolumuzda ilerleyeceğiz. Kolumuz şuradan, şu yakadan, şu kısımdan, yakayı saymadan şuradan başlayarak ölçtüğümüzde 32 santim boya ulaşana kadar devam edeceğiz. Eksiltmelerimizi unutmadan devam edeceğiz.
32 santime ulaştığında kol ucunda yine 10 sıra bir ters bir düz lastiğimizi öreceğiz. Lastiğimizi kapatıp ilk kolumuzu bitirmiş olacağız. O kısma kadar ilerleyip yani 10 sıra lastiğimizi kol ucunda ördüğümüz noktaya kadar ilerleyip gelelim. Hırkamın kolunu örüp bitirdim. 20 sıra aralarla eksiltme yaparak devam ettim. Sonrasında kol bitiminde 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi örüp kapattım, ilmeklerimi kapattım. Buradaki ilmek kesme yöntemimi biraz sonra göstereceğim sizlere. İlk kolumu örüp bitirdikten sonra ipimi tekrar şuraya arka bedenin başlangıç noktasına ipimi bağladım. Buradan devam ettim. Bir sonraki artırma yerine geldiğimde burada yine kol için son bir artırma yaptım ve kolumu örmeye devam ettim. Kolumu örüp ön parçanın artırma yerine geldiğimde yine burada bir artırma yaparak buradaki arada kalan şu bir ilmeği ön beden için bırakıp buradan geri dönüş yaparak ikinci kolumu da örmeye başladım. İkinci kolumu da diğeriyle aynı şekilde örüp bitirdikten sonra şimdi kesim noktasına geldim. Burada kesim yapma tekniğimi sizlere göstermek istiyorum. Bir ters bir düz lastiklerde kullandığım kesme tekniği bu şekilde örerek kesme tekniğini uyguluyorum. Ama ilmek yönüne göre örerek, yani düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek kesim yaptığımızda daha muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sıradaki ilmeğim düz olduğu için onu düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim ters, ipimi öne alıyorum ve ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldıktan sonra ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim düz, ilmeğimi düz olarak örüyorum ve önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Ters ilmekleri ters örerek kesim yapıyorum. Düz ilmekleri düz olarak örerek kesim yapıyorum. Bu şekilde az çok ortaya çıktı. Diğer koldan size tekrar gösterebilirim arkadaşlar. Bu şekilde kesim yaptığımızda böyle muntazam güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Kol ucunda dikiş yapmak için ipimi birazcık uzun bıraktım. Bu ayrıntıyı da burada vermiş olayım. Sizler de tarif ettiğim şekilde kollarınızı örüp buradaki kol kesiminizi de yaptıktan sonra şu kısma, yani örgümüzün ön parçasının başlangıç noktasına şuraya tekrar ipimizi bağlayıp buradan örgümüzü örmeye devam edeceğiz. İkinci kolumu da kol kesimini yapıp bitirdim. Kol ucunda ipimi yine dikiş için biraz uzun bıraktım. Ve artık ön parçamdan örgüme, bedenime devam edeceğim. Bu kısma ön parçamın başlangıç noktasına ipimi bağladım. Modelimi uygulayarak ön parçayı örmeye devam ediyorum. Şurada bedenimizi birleştirdiğimiz zaman şurada kenarda kalan ilmekleri de yine örneğimizi uygulayarak devam edeceğiz. Yani koltuk altındaki birleşme noktasına kadar ön parçada modelimiz devam ediyor olacak. Sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna gelip buradan geri dönüş yaptığım zaman ters sıramın da yine ön parçamı örüp şu kısma, yani kolumu birleştirme noktasına gelene kadar örüp geliyorum. Ters sırada ön parçamı örüp kol altında birleştirme yapacağım kısma geldim. Bu kısımda birleştirme yaparken kol altında 2 ilmek artış yapıyorum. Bu şekilde ilmek atarak 2 tane artış yapmış oluyorum. Hem kol avimin dar olmaması için hem de bedenin rahat olması, geniş olması için yapıyorum bunu. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Diğer kol birleştirme noktasına geldiğimde yine tekrar edeceğim aynı işlemi. 2 ilmek de orada atacağım. Ve böylece bu sıradan sonra beden ilmeklerimi örmeye başlayacağım. Bedenimi örmeye geçmiş olacağım.
Bedenimizi örmeye geçtiğimizde yine aynı şekilde şöyle ön parçada modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Arka parça düz bu şekilde devam edecek. Yine 22 sıra arayla ilmeklerimizi açmayı unutmadan devam edelim. Hırkamızın boyu 32 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 32 santim olduğunda bir 3 santim kadar da lastik öreceğiz. Yani bir 10 sıra kadar bir ters bir düz lastik öreceğiz ve 35 santim gibi bir boyla hırkamızı tamamlayacağız. Şimdi dediğim gibi 32 santim olana kadar örüyoruz. Üzerine de 10 sıra bir ters bir düz lastik örüp geliyoruz. Diğer kolu birleştirirken buradaki ayrıntıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine koltuk altındaki 2 ilmeğimi atıyorum. Daha önce çengelli iğneme taktığım buradaki lastik kısmını oluşturan ilmekler vardı. Çengelli iğnemi çıkarıp bu ilmeklerimi yine şişime takıyorum. Sol şişime takacağım. Evet, ilmeklerimi şişime aldım. 2 ilmeğimi attım ve bu ilmeklerimi de örerek devam edip sıramı tamamlıyorum ve devamı dediğim gibi 32 santim olana kadar örüp en sonunda 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi örüp geliyorum. Hırkamın beden kısmını tamamladım arkadaşlar. Hırkamın boyu 31-32 santim olana kadar ön parçada modelimi uygulamaya devam ettim. Devamında 12 sıra bir ters bir düz lastiğimi örüp kolda göstermiş olduğum kesim işlemini yaparak bedenimi tamamladım. Düğmelerimi de dikip hazırladım. Şu an artık kol dikişlerini yapıyorum. Biraz sonra buradaki dikişleri nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Ama önce şöyle yakadan itibaren hırkamızı paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle alt kısımda bu şekilde görünmesinin sebebi ön parçada uyguladığım modelim böyle kendini biraz toplayan bir model. O yüzden burada kendiliğinden bir farklı bir model oluşmuş oldu aslında. Giyildiği zaman hoş bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Şimdi koldaki dikişe bakalım, son olarak kol dikişlerimizi de yapıp hırkamızı tamamlayalım. Düz örgülerde kolları birleştirmek için kullandığım dikiş tekniğinin görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece muntazam. Şimdi nasıl yaptığımıza birlikte bakalım. Şöyle şu kısma bakacak olursanız şu kenardaki son ilmeğimin yanındaki şurada iplerim var, şu kısımda. Buralardan batış yaparak dikişlerimi yapıyorum. Şöyle sağ taraftaki dikişime bu şekilde batış yapıyorum. Ve onun tam karşısındaki sol taraftaki aralıktan yine aynı şekilde iğnemi batırarak devam ediyorum. Bu şekilde bir sağ taraftan bir sol taraftan iğnemizi batırarak dikişimizi tamamlıyoruz. Şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Şuradaki ipleri kullanıyorum dikiş yaparken. Bakın. Şöyle hafifçe buradaki iğnemizi şöyle hafifçe dikişimizi düzelttiğimiz zaman bu şekilde bir görüntü verecektir arkadaşlar.
Her iki kolumuzda dikme işlemini tamamlayıp gelelim. 2-3 yaşa uygun hırkamı tamamladım. Çok keyifli ördüğüm bir model oldu. Dilerim sağlıkla da kullanmak nasip olsun. Rengiyle ve modeliyle çok şık, tarz bir hırka oldu gerçekten. Örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.